mi oluyor yoksa böyle bir şeyler gene havada mı kalacak yani devam edecek? Çok şey havada kalacak. Bir şey diyeceğim. Şimdi buraya geldim. Bir sürü şey soracağım ama bir komiklik yapalım. Buyurun. Hep beraber gülelim şimdi. Tamam, gidelim. Enteresan bir şey var. Şimdi telefonumu çıkarayım. Allah'tan çalmadı. Cebimde duruyordu ama. Şimdi kim biri beni aradı. Dedi ki şu numaradayım, beni ne olur hemen arar mısın dedi. Ben de çevirdim. Gittim. Şimdi bak aynı numarayı gene çevireceğim. Bakalım ne çıkacak. Biraz gülelim. Aradığınız numara şu anda diğer telefonda başka biriyle gevezelik yapıyor. Ben evin hizmetçisi Kezban. Sizlerin Türkiye'den sonra mesajı bırakın. Ondan sonra sizi arar. Bak bak bana Leyla ya, bir daha mı geleceksin dünya ya, bak bak bana Leyla ya. İşte hayır biraz da dedim ki gülelim çünkü bu tür şeyler böyle çok geliyor. Ama bunların haber yapmak falan da mümkün olmuyor. Şimdi ben de dedim ki hazır sen de gelmişken önce bir gülelim. Bütün milletin yani zalim diye bir şey ama zalime biraz kahkahayla girelim dedim. Şimdi tekrar konumuza dönelim. Bu akşam son bölüm. Bu akşam bu Heh. sezonun son Kaç bölüm oldu şu ana kadar? 13. bölüm. 13 bölüm başarılı oldu. bölüm. Devamı ne zaman gelecek? Devam önümüzdeki artık yeni yayın döneminde herhalde Ekim olur. Ekimlik haftası gibi gelecek. Ekip aynı. Ekip aynı. Peki şimdi bu akşam herkesi merak ediyor. Ben de büyük heyecanla seyrediyorum. Aslında bu dizilerin çekimi de bir enteresan. Ve o zaman belki siz de finalin nasıl olacağını sonuna Bilmiyorum. kadar bilmiyorsunuz değil mi? Çünkü bizde yedek olmadığından dolayı şu anda çekimlerle ilgili çok büyük problemler yaşıyoruz. Zor yetiştiriyoruz. Senaryo bize çarşamba günü geliyor. Perşembe günü Tabii çekmeye sen başlıyor. sadece kendi rollerini görüyorsun. Mesela kendi Senaryoyu görüyorum, direkt Ha, okuyoruz. senaryo. Başından sonra hepimiz okuyoruz bunu. Ondan sonra başlıyoruz çekimlere. Peki şimdi bütün merak öbür çete geldi. O çetenin türevi bir çete o da geldi. Çocuk Evet. kaçırıldı. Ne? Şanlı Bey değil mi? Yanlış Şanlı Bey, söylemeyeyim. Şanlı Bey'i de vurmak üzere sana bu akşam herhalde söylenecek değil mi? Geçen bölümde mi söylendi? Yok bu Geçen akşam. bölümde Nesim'i gördüm. Geldi kaldı orada. Tamam. Ha, şimdi böyle bir şey var. Ne oluyor? Bu akşam bence bilirsin. Çünkü büyük sürprizler ve sana verecek. Yarın ise bu yeni yayınların için artık hazırlıklar başlanacak. Bu akşam tabii çok şey havada kalacak aslında. Onları Yani daha fazla söylemek milleti- istemiyorum ki bu akşam. Yaz dönemince herkes merakla bekleyecek bu. Evet, merak Yani etme. mesela şu olacak mı? Hiç ama onu söyle. Yani Sude Naz'a nihayet dur isimleri karıştırıyorum. Bir Ömer var bir şey var değil mi? Hayat. Sudan az doğru. Tamam. Sude Naz tamam. O Ömer, Doktor Ömer, sahte kimlik. Evet, Ayaz geldi. Ayaz da gel. Ayaz ya da doktor diyeceğim. Sude Naz'a artık nihayet onun o sevgisine bir karşılık veriyor mu bu akşam? Şimdi aslında dizide Ayaz'ın başında çok büyük olaylar var. Çünkü bir anda canı kadar sevdiği her şey, oğlu kaçırılmış. Diğer yanda işte oğluyla birlikte artık yeni bir hayat onu bekliyor. Ama bir taraftan da tesadüfler sonunda karşılaştığı Sudenaz ve onun ailesi. Çünkü artık onlar da artık Ayaz'ın hayatında varlar. Öyle bir yere geldik ki finale doğru bu akşamki bölümde oğluna karşılık Şanlı Bey canım. Canım. Hangisi? Şimdi Ayaz bakalım ne yapacak. Bu akşam Peki bir şey diyeceğim. Böyle bir rol yani biz de pek alışık olmadığımız yani bu kadar çok sevilen ünlü biri olduğu zaman hani zamanında birçok insan öldürmüş ama sonra biz onu başka bir kimlikte aslında insani açıdan, duygusal açıdan görüyoruz. Nasıl tepkiler aldım? her şeyden önce bence tepkiler çok olumlu. Hem oyunculuk konusunda hem de dizinin geneline gösterilen ilgi çok büyük. Ben çok mutluyum. 5 yıldan sonra ilk defa evet bir diziyle başladık ama bence güzel bir dizi. Ekip çok iyi her şeyden önce. Oyuncu kadrosu çok iyi. Diğer oyuncular çok iyi. Hep söylediğim bir şey var benim. Bu Mahsun Kırmızıgül'ün dizisi değil. Burada oynayan herkesin dizisi. Çünkü emek sarf eden herkesin filmi bu. Sokaktaki insan şunu söylüyor ya, çok farklı bir film çektim diyorlar. Çünkü bir önceki filmlerime göre bu film çok farklı hakikaten. Çok. Çünkü diğer dizilerden de biraz farklı çünkü aksiyonlu. Türkiye'de işte ilk defa yapılan şeyler var. Sinema diliyle çekiliyor bu film. Ve ekibin çok büyük özverisi var. Teknik ekip özellikle çok çalışıyor. Ya orada mesela
ne kadar süre kaldınız? Böyle gidişler gelişler çok oldu mu, yoksa hani bir gidince böyle bir 15 gün 20 gün? Şimdi dublaj yapan oyuncuların birçoğu her hafta dönmek zorunda kaldılar İstanbul'a ama ben ve teknik ekip yaklaşık bir iki Evet. buçuk ay hiç gelmedik buraya. Hiç gelmeden kaldı. Ben ilk defa Kral Film İngilizcesi'ne geldim buraya. Ondan sonra da işte bir 5-6 defa daha geldim. 4,5 aydır yaklaşık bu diziye devam ediyorum. İşte nihayet dün değil önceki gün. Ha, bu bölümler. Peki orada Kayserilerle nasıl geçti hayat o 2,5 ay? Yani en uzunu 2,5 ay, sonrası 4,5 aydır oradasınız hep. Şimdi tabii Kayserilerin bize katkısı çok büyük. Özellikle belediye başkanımız, ondan sonra valimiz, emniyet müdürümüz ve de oradaki bizi çok destekleyen. İnanın bana hafta sonları bizim çekim yaptığımız eve en az 5 bin 10 bin kişi insan geliyor ziyarete. Biz bunları yansıtmadık medyaya ama çok zor şartlar altında çekimler devam etti. Bir taraftan işte yetiştirmek zorunda olduğumuz cuma geceleri bir yayın var. Diğer taraftan çekimler devam ediyor. Ama ben çok teşekkür ediyorum herkese gerçekten. Çünkü bize çok büyük ilgi gösterdiler. İnşallah devamında Peki yine tekrar orada buluşacağız. şimdi dikkatimi çekiyor. Şu anda galiba fonda şeyin müziği değil mi? Yönetmenime soruyorum da. Dizinin jenerik müziği değil mi şu anda duyduğumuz? Ya bu Hangisi? benim bir türküm. Evet şimdi geliyorum. Şimdi evet. Bu müziği sen mi yaptın, ben mi yani Benim beste. evet. Yani bu bilim için mi yapıldı, yoksa var olan bir şey miydi? Şimdi bizim sevgili Sinan Çetin'le bir projemiz vardı. Belki de olacak. Bu hafta görüşmesini yapacağız belki. New York'ta 5 Minare diye bir sinema filmimiz vardı bizim. Çekecektik. 11 Eylül sonrasında iptal etmek zorunda kaldık onu. 11 Eylül olunca olmadı Evet. yani. Ben o sinema filmi için hazırlamıştım bu jenerik müziğini aslında. Ama sonradan böyle bir senaryo gelince baktım ki aksiyon var, her şey var. Sevgili yönetmenimiz de işte Faruk Tebr'e dinlettim ben bu müziği. Çok beğendiler. Ondan sonra kısmet bu diziye kullandık. Peki bir de dizinin sonunda bir Sudenaz şarkısı var. Evet. O kime ait? O bizim Yücel diye bir arkadaşımıza ait. Sanatçı arkadaşımız Yücel. Çok güzel bir beste yaptı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Böyle bir eser dinletince bana bunu da götürüp arkadaşlara dinlettim. Çok beğendiler ve filmin sonuna Evet, çünkü o da yani içinde Evet. çok ağırlıklı bir şey oldu onda. Herkesin soruyor şeyi de insana duyuyor yeni ama albümde koyacak mısın Sülenaz'ı? Hayır. Biz bu Sülenaz'ı ve film müziklerini kesinlikle yeni albümde insanlar bulamayacaklar. yeni Çünkü albüm dediğim yani bütün bu film çalışmaları arasında bir de müzik mi yaptın? Yoksa ara mı verdin? Nasıl oldu? benim 3,5 yıldır sürdürdüğüm bir kaset albüm çalışmam var benim. Eserlerim hazır. Ve benim içinde çalışan birçok besteci, sözcü arkadaşım var. Bir ekibim var aslında çalışan. Yeni albüm hazırlıkları başladı, hemen hemen bitti. Şimdi işte önümüzdeki hafta kısmetse artık stüdyoya gireceğim. Çünkü bu dizinin bitmesini bekliyorum ben. Ya o zaman albüm ne zaman çıkacak? Yani ben bu işi çok anlamıyorum da, stüdyoya girince ne oluyor yani? Artık sonuna mı gelmiş oluyor? Şimdi bizde ilk önce eserlerin bilgisayarda işte aranje edilmesi var. Biz bunların hepsini yaptık, bitti hemen hemen. Hı. Önümüzdeki hafta işte stüdyoya girip artık canlıları çalmaya başlayacağız. İşte ritimler ayrı giriyor, yaylı grubu ayrı giriyor, sazlar ayrı giriyor. Enstrümanların hepsi işte bir yerde birleşiyor ve en son solist girip okuyor. Piyasaya ne zaman çıkmış olacak? Piyasaya Allah kısmet ederse 15 Ağustos, çünkü benim bir an önce yapmam lazım albümü ve de çıkarmam gerekiyor ki yeni dizinin yeni bölümlerini çekmeye gideyim. Ha tabii, o çıkmış olacak. Peki bu arada konserde ya da yurt dışı bir etkinlik, bir şey var mı yani? Yaz nasıl geçecek? Şimdi bu albüm öncesi ben konserlere pek çıkmadım ve de çıkmayı istemedim. Çünkü 4 yıldır albüm yapmıyorum. İşte en son Yoruldum diye bir albüm yapmıştım. Arkasından 100 Yılın Türkleri diye bir albüm yaptım ama o bir ara albümdü. Çünkü benim hocalarıma ve de halk müziği severlere bir gönül borcum vardı. Ben de çünkü halk müziğiyle büyüdüm. Öyle bir albüm yapıyorlar. Çok başarılı oldu. Ama yeni eserlerim, yani Mahsun Kırmızıgül'ü Mahsun Kırmızıgül yapan bestelerim, kendi eserlerim. Ve de birçok arkadaşın yan yana getirerek oluşturduğumuz bir albüm bu. Yeni yapacağım albüm. Ve bu albüm benim için çok önemli. Çünkü bugüne kadar evet birçok albüm yaptım ama bu en iyi. Çünkü çok çalıştım. Ben hiçbir başarının tesadüf olduğuna inanmıyorum zaten. Çok emek verdim bu yeni yapacağım albümle. 4 yılda çalışıyorum. Dilerim ki Göreceğiz. insanlar çok beğenir. Çünkü beğeneceklerini umuyorum. Müzik dünyasını çok iyi biliyorum ben.
İnsanların neyi sevmeyeceğini çok iyi biliyorum. Bugüne kadar yapmış olduğum 6 albümüm var. Yüzyılın Türklerinin dışında solo albüm var, 6 albümüm. 6'sı da 1 milyon üzerinde sattı. Yaptığım bestelerime çok çalışıyorum. Ve çalışan, emek sarf eden insana her zaman başarı yanımdadır. Bunu da bildiğimden dolayı kısmet artık, bakalım çıkacak bu yıl. O zaman başarılar diliyorum. O sondaki yani bu dizi içindeki müziklerde senin söylediğin bir şey var mı? Yani sesinle katıldığın. Ya aslında şöyle bir şey var. O Sude Nazlı ben evde öylesine demo olarak okudum ben. Bunu da dinletmek üzere bizim hocaya gönderdim ben. Sonra işte Kayseri'de çekimleri başlayınca 1. bölümün sonunda benim sesimden duyunca şöyle şok oldum. Ve Burada bir kere dinleyeceğim. Ben çünkü ama bu öyle albümde olmayacak. Şunu Tamam üzerine anladım. bak. Albümde bu Sude yok. Nazlı sadece albüm belki soundtrack'e çıkarsa orada yer alacak. Tamam, o zaman veda etmeden önce izleyicilere o son bölümdeki Abi, yani bir şey söyleyeyim. bir şeyi tamam. Burada zaten imkanlarımız öyle. Sude Naz bir ayaz, bir beyaz, gözleri şive baz. Sude Naz, ben öldüm, ben öldüm, sen de etme naz. Sude Naz, bir ayaz, bir beyaz, gözleri şive baz. Sude Naz, ben öldüm, ben öldüm, sen de etme naz. Çok teşekkürler. Şimdi dizinin finalinde bu Sude Naz şarkısını söylüyorsa Ayaz herhalde ona aşık olacak demektir artık. Onu anlıyoruz yani. Yeni bölümlerin senaryosu gelirse. Bakalım göreceğiz. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Ben çok katıldığın teşekkür için. Hem bu başarılı dizi için teşekkürler bütün halk adına. Bir de yeni albüm için de başarılar. İnşallah umduğun başarıyı, umduğun o güzelliği yakalayacaksın. İnşallah.